Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç Merkezi'nden Serkan Soysal. Bu videoda sizlerle açılışa dair yapılması gereken bazı önemli prensiplerden ve bazı fikirlerden bahsedeceğiz. Öncelikle biliyorsunuz ki biz satrancı 3 farklı evreye ayırıyoruz. Birincisi açılış, oyun ortası ve oyun sonu. Açılış dediğimiz evre aslında taşlarımızı başlangıç pozisyonlarından bazı stratejik önemli karelere geliştirmeyi, sonrasında ise rakibin şahına yönelik bazı saldırıları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken özellikle başlangıç seviyesindeki oyuncuların yaptığını gördüğüm bir sürü aslında hata var. Bunlardan en büyüğü birçok açılış ezberleme, varyantlar arasında boğulma. Zaten bunu yaptığınız takdirde başarılı olma ihtimaliniz çok yüksek değil. Çünkü sadece varyantları ezberlersek ve prensipleri görmezden gelirsek rakip bilmediğimiz bir devam yolunu seçtiği anda direkt tahta başında kalacağız. Dolayısıyla bizim için önemli olan açılışları detaylıca ezberleyip onlar arasında boğulmaktan ziyade temel prensipleri anlamak ve bunları uygulamaya çalışmak. Şimdi öncelikle yan taraftaki diyagramda bizim internette yaptığımız maçlarda, turnuvada oynadığımız maçlarda, annemizle, babamızla, arkadaşlarımızla oynadığımız maçlarda, yani kısacası her maçta elde etmek istediğimiz pozisyon var. Biz buna hayali pozisyon diyoruz. Bu pozisyonu aklınızda tutun ve her maçta dediğim gibi bu pozisyonu dizmeye çalışın. Bunun dışında birazdan da göstereceğimiz açılışa dair farklı prensipler de var. İsterseniz yavaştan, hazırsanız bu prensiplere geçmeye başlayalım. Evet, ilk prensibimiz merkezi işgal etmek. Şimdi merkez satrançta çok önemli kavramlardan bir tanesi. Bunu tabii ben öğrencilerle, küçük yaştaki öğrencilerle çalışırken de biraz hayal etmesi ve karşılaştırması açısından şöyle bir örnek veriyorum. Örneğin satranç tabii bildiğiniz gibi savaş oyunu. Aslında gerçekte yapılan savaşların tahtaya uygulanmış hali diyebiliriz. Dolayısıyla savaşlarda uygulanan stratejiler bizim için bir ilham kaynağı olabilir satranç tahtasında nasıl oynamamız gerektiğine dair. Örneğin eski zamanlarda yapılan savaşları düşündüğümüzde her iki tarafın askerleri belli bir meydanın her iki tarafında toplanıyorlar ve ortalarında bir meydan var, büyük bir meydan var ve her iki tarafın amacı, çarpışmadan önce her iki tarafın amacı bu meydanı ele geçirmek. Aslında merkezi. Yani herhangi bir tarafın amacı dağın herhangi ücra bir köşesini ele geçirmek değil. Dolayısıyla bu şekilde merkezin önemli olduğunu hatırlayabiliriz. Onun dışında gerçek hayattan şu anda günümüzde merkezdeki örneğin ev fiyatlarının köşedeki dağın başındaki bir ev fiyatlarına göre daha yüksek olduğunu yine kıyaslayabiliriz. Yani merkez her zaman önemli. Bizim de yapmamız gereken aslında merkezi işgal etmek. Merkezde ilk başta piyonlarımızla işgal etmeliyiz. Yan tarafta gördüğünüz gibi her iki piyonumuzu İlk başta rakip tabi izin verdiği sürece her iki piyonumuzu merkeze bir defa getirmeliyiz. Sonrasında tabi yapmamız gereken taşlarımızı merkeze yönelik geliştirmek olacak. Bunu da bir sonraki prensipte bahsedeceğiz daha detaylı. Evet, şimdi ikinci prensibimiz olan taşlarımızı geliştirmekten bahsedelim. Bizim bunları aslında az önce söylediğimiz gibi öğrenmemizin nedeni rakip açılış esnasında bizim bilmediğimiz herhangi bir hamleyi yaparsa hemen bu prensiplerimizi aklımıza getirmek ve bunlara yönelik oynamak. Çünkü sadece varyantları ezberlersek, prensipleri bilmezsek rakip farklı bir hamle yaptığında bocalayabiliriz. Taşlarımızı geliştirmekten aslında bahsettiğimiz birkaç tane farklı tanım var. Öncelikle az önce merkez tanımından bahsettik. Buna ek olarak küçük merkez diye adlandırılan yeni bir tanım var. Bunu da yan taraftaki diyagramda tekrardan görebilirsiniz. Taşlarımızı çoğunlukla bu küçük merkez içerisinde geliştireceğiz. Bütün taşlarımızı zaten hayali pozisyondan da biraz dikkat ederseniz taşlarımızı bu küçük merkez civarında geliştirdiğimizi görebilirsiniz. Buna ek olarak bir tanım daha vermek istiyorum. İleri hat tanımı. Satranç tahtasını bu sefer ortadan ikiye böldüğümüzde aşağıdaki kısmın yarısı, yani alt yarısı beyazların alanı ve beyazlarının taşlarını rahat bir şekilde geliştirdiği alan. Üst yarısı ise siyahların taşlarının, ordusunun rahat bir şekilde gezinebildiği, aslında karargahı diyebileceğimiz alan. Tabii bizim de amacımız satrançta rakibin şahını mat etmek olduğu için amacımız taşlarımızı dengeli bir şekilde geliştirerek rakibin hattına, sahasına sızmak olmalı. Şimdi isterseniz videonun ilk başında hayali pozisyon olarak adlandırdığımız diyagramı en baştan oynatarak bir anlamaya çalışalım. Şimdi ilk başta ne demiştik? Merkeze piyonlar geliyor. Bunu
E4 ve D4 hamlesiyle yapıyoruz. Sonrasında yapmamız gereken ise taşlarımızı küçük merkez etrafında geliştirmek. Sonrasında bir rakibin herhangi bir hamle yapmadığını varsayıyoruz. Sadece beyazlar oynasın. Sonrasında at F3 ve at C3 ile taşlarımızı geliştiriyoruz. Önce atlar, sonra filler gelişir. Sonrasında ise fil C4 ve fil F4 oynuyoruz. Şimdi hafif taşlarımızı geliştirdik. Öncesinde zaten E4, D4 merkezimizi aldık. Şimdi sıra geldi şah güvenliğine. Şimdi sırada rok atmak var. Rokumuzu atıyoruz. Şahımızı güvenlik altına alıyoruz ve kalemizi oyuna dahil etme sürecine geçeceğiz. Rokumuzu attıktan sonra kaleler arası bağlantı kurmak adına veziri aradan çekiyoruz. Vezir D2 ya da vezir E2 oynayabiliriz. Vezir E2 oynayalım ve son olarak da oyuna girmeyen kalelerimizi merkeze getirerek hayali pozisyonumuzu tamamlayacağız. Vezir E2'den sonra kale A D1 ve sonrasında kale F E1 oynuyoruz ve karşınızda videonun en başında gördüğümüz hayali pozisyon oluşmuş oluyor. Bunu dediğim gibi her maçta bu konumu dizmeye çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir pozisyon. Stratejik olarak eğer bunu dizebilirsek bir avantaj elde edebileceğimiz bir pozisyon. Dolayısıyla bunu hatırlamakta ve hatırlayana kadarki süreçte sürekli tekrar etmekte, ezberlemekte fayda var. Şimdi isterseniz diğer bir prensibe geçelim. Şimdi de diğer prensiplerden biri olan açılışta aynı taşla 2 defa oynamamaktan bahsedelim. Bunu yapmamızın aslında çok temel bir amacı var. Zaman kaybetmemek. Ama tabii biz biliyoruz ki satranç bir istisnalar oyunu. Biz normal şartlarda aynı taşla 2 defa oynamamaktan bahsediyoruz. Ama örneğin rakip bizim bir taşımızı tehdit ediyorsa ya da biz mat edeceksek ya da taş kazanacaksak tabii ki 2 defa 3 defa oynayabiliriz. Ama normal şartlarda aynı taşla 2 defa oynamamalıyız. Bunu Nimzowitsch Benim Sistemim kitabında çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Aynı taşla 2-3 defa oynayıp diğer taşları başlangıç karelerinde yani karargahlarında sıkıntıdan patlatmak ne kadar adildir diyor. Dolayısıyla açılışta bizim demokratik bir şekilde aslında taşlarımızı geliştirmemiz lazım. Her bir taşımızla mümkün olduğunca bir defa oynayıp hepsini dengeli bir şekilde geliştirip atağa hazırlamamız lazım. Evet, şimdi bakacağımız prensip az önce bahsettiğimiz aynı taşla 2 defa oynamama, zaman kaybetme prensibiyle benzer. Şimdiki prensibin adı veziri oyuna erkenden sokmamak, oyuna dahil etmemek. Biz biliyoruz ki vezir oyundaki en kuvvetli taş. Dolayısıyla erken bir şekilde oyuna girersek rakip taşlar tarafından tehdit edildiğinde vezir geri kaçmak ve zaman kaybetmek zorunda kalacak. Bunu çoban matını çektiğimiz videoda detaylı bir şekilde anlatmıştık. İsterseniz buradaki kartlardan birine tıklayarak o videoda izleyebilirsiniz. Bu ilk bakışta amatör, başlangıç seviyesindeki oyuncuların daha çok yaptığı hata. Veziri erkenden oyuna girmek. Çünkü karşılarındaki yine başlangıç seviyesindeki bir rakip olduğu zaman bizim vezirimizi oyuna erkenden girmemizden faydalanamayacakları için ilk bakışta zararsız gibi gözüküyor bizim veziri oyuna erken girmemiz. Ancak tabii daha kuvvetli oyuncularla oynamaya başladığımızda veziri oyuna erkenden girmemiz rakip kuvvetli oyuncular tarafından hızlı bir şekilde cezalandırılacaktır. Dolayısıyla bizim her zaman prensiplere uymamız gerekiyor ve veziri mümkün olduğunca oyuna erkenden girmememiz gerekiyor. Tekrardan belirtiyorum, satranç istisnalar oyunu ve bazı devam yollarında, açılışlarda 3. 4. hamleden çok doğal bir şekilde veziri oyuna erkenden girebiliyoruz. Ama başlangıç seviyesindeki oyunculara her zaman veziri oyuna erkenden girmemelerini tavsiye ediyoruz. Şimdi vezirin oyuna erkenden girmesiyle alakalı bir pozisyona, bir örneğe bakalım. Beyazlar E4 hamlesiyle başlıyor. Siyahlar D5. İskandinav savunmasıyla devam ediyor. Beyazlar E çarpı D5 oynuyor. Piyonla piyonu yiyor ve siyah vezirin beyaz piyonu geri yemesini bekliyor. Tabii ki doğal olarak siyahlar bu piyonu geri yemeli, yoksa piyon geri kalacak. Vezir çarpı D5 alıyor siyahlar ve şimdi siyah vezir oyuna erkenden girmiş oldu. Her ne kadar bu pozisyon binlerce kez oynanmış olsa da üst seviyede, başlangıç seviyesinde yine dediğim gibi siyahların dikkatli olması lazım. Vezir çarpı D5 hamlesinden sonra beyazlar at C3 oynuyor. Hem taşını geliştiriyor, aynı zamanda rakibin vezirini istediği için rakip yani siyahlar diğer taşlarını geliştirmek yerine vezirini kaçmak ve zaman kaybetmek zorunda kalıyor. Örneğin burada tabi vezir A5, vezir D8, vezir D6 gibi hamleler mevcut.
Burada tabii başlangıç seviyesinde vezir E5 gibi hamleler de oynanıyor şah çekmek adına. Vezir E5 ile devam edelim. Siyahlar şah çekiyor beyaza. Beyazlar fil E2 hamlesiyle kapatıyor. Şahını koruyor. Neden fil E2? Çünkü bir sonraki hamle tekrardan at F3 oynayarak bir kez daha rakibin vezirini tehdit etmek, taşını geliştirirken ve siyahların vezirini yine aynı taşla birçok kez oynamaya ve zaman kaybetmeye zorlamak. Sonrasında D4 gibi hamlelerimiz de mevcut. Yine veziri isteyip taşlarımızı geliştiriyoruz. Doğal olarak pozisyona bakıldığında beyazlar taşlarını geliştiriyor ama aynı zamanda rakibin vezirini tehdit ediyor ve rakip vezir tehdit altında olduğu için normalde diğer taşlarını geliştirmesi gerekirken bunları geliştiremeyip vezirle zaman kaybetmek zorunda kalıyor ki bu da çok istenilen bir durum değil. Taşları savaşa hazırlayamıyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi veziri mümkün olduğunca açılış evresinde oyuna erkenden girmemeliyiz. Evet, son prensip ise mümkün olduğunca hızlı bir şekilde rok atmak. Rok atmak açılışta çok önemli ve olmazsa olmaz. Çünkü şah merkezdeyken güvensiz, rakip taşlar tarafından hızlıca tehdit edilebilir ve rok atıldıktan sonra şahımızı güvenli bir bölgeye çekiyoruz ve aynı zamanda köşedeki kalelerimizden birini de merkeze ve oyuna dahil etmiş oluyoruz. Kaleler arasında bağlantı kurmuş oluyoruz. Eğer rok atmazsak şah hem merkezde güvensiz kalacak hem de kaleler arasında bağlantı olmadığı için kaleler de biraz oyun dışı kalmış olacak ve tam o istediğimiz aktiviteyi elde edemeyeceğiz. Dolayısıyla oyunun erken aşamalarında mümkün olduğunca hemen taşlarımızı geliştirip rokumuzu bir an önce atıp sonrasında rakibin şahına yönelik, ileri hattına sızmaya yönelik hamlelerimizi gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bu videoda açılışa dair bazı prensiplerden ve fikirlerden bahsettik. Umuyorum ki videoyu sonuna kadar izledikten sonra, bu prensiplere hakim olduktan sonra açılış safhasını çok daha rahat ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlatacaksınız. Mümkün olduğunca tabii ki satranç açılışlarını ezberlemeyin demiyorum ama sadece bunları ezberleyip prensipleri görmezden gelirsek başta da dediğim gibi rakip farklı bir devam yolu, farklı bir hamle yaptığında tahta başında kalabiliriz. Ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Dolayısıyla bunları güzel bir şekilde anlamaya çalışalım, ezberlemeye, sindirmeye çalışalım. Kanalımızda biliyorsunuz farklı konseptler var. Farklı yararlı olabileceğini düşündüğümüz videolar var. Her bir yorumunuzu zaten tek tek okuyoruz ve belirttiğiniz video konseptlerini, fikirleri not alıyoruz ve ilerleyen videolarda zaman içerisinde bu süreçte onları da çekeceğiz. Siz de lütfen farklı aklınıza gelen konseptler varsa bunları aşağıda belirtin. Video fikirleri varsa belirtin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.